Herkese merhabalar, ben Ozan Tarık Çepni. Serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Serinin ilk videosunda hangi markalar yurt dışına açılmalı ve neden markamızı yurt dışına açalım? Konumuz bu olacak. Öncelikle serinin ilk videosu ve bu konuda şunu söylemem lazım. Eğer Türkiye'de işleyen bir markanız varsa, halihazırda en azından şöyle aylık 500 bin üzeri ve satış yapabiliyorsanız, hatta bana kalırsa 1 milyon çok daha sağlıklı bir rakam olacak bu noktada ve yurt dışına açılmak üzere tamamen yatırım bütçesi olarak cebinizde minimum 50 bin dolar paranız yoksa bu videoyu izlemenizin herhangi bir manası yok. Tabii kendinizi geliştirmek ve uzun vadede bu konuda neler yapabilirim bunları öğrenmek için bu seriyi izleyebilirsiniz ama sakın aksiyona başlamayın. Hatta bana kalırsa daha sağlıklı olan bütçe 100 bin dolar olacaktır. Ama bu noktada yine de 50 bin dolarla da iyi kurgulanmış bir iş başlayabilir ve kendini adım adım büyütebilir. Dolayısıyla bu video serisini sakın ha işte yurt dışına satış yapacağız, markamızı büyüteceğiz diye hayaller kurarak başlamayın izlemeye. Çünkü bu halihazırda işi bilen, e-ticaret sistemine hakim ve markasını yurt dışına açmak isteyenlere özel bir eğitim serisi. Ve dolayısıyla da bu noktada siz bu videoları izlerken sıfırdan marka açacağım ve sıfırdan orada başarılı olacağım şeklinde kafanıza kodlarsanız sizin için izledikten sonra hayal kırıklığı olabilir. Yani kısaca cebinizde 100 bin dolarınız yoksa hayale kapılmayın ve bu noktada aksiyon almayın derim. Benim nacizane tavsiyem. Peki bu seri kimler için uygun, kimler için değil? Az önce de söylediğim gibi eğer bir markanız varsa, Türkiye'de belli bir başarı yakaladıysanız ve bunu yurt dışındaki pazarlara da Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya açmak istiyorsanız bu video seri sizler için uygun olacak. Ama sıfırdan başladıysanız veya cebinizde bir yatırım bütçeniz yoksa veya herhangi bir e-ticaret tecrübeniz yoksa bu videoda anlatacaklarımız sizler için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Peki bu serideki ana hedefimiz ne olacak? Biliyorum ki Türkiye'de başarılı olmuş markalar hem Instagram'a hem web sitelerine çok iyi içerikler üretiyorlar. Çok iyi ürün fotoğrafları çekiyorlar. Çok iyi web siteleri hazırlıyorlar ve dolayısıyla da e-ticaret tarafında aslında ciddi bir tecrübeye sahipler. Özellikle de başarılı olmuş olanlar. Ve bu başarıyı olduğu gibi yurt dışına taşımak düşündüğünüz kadar zor değil. Ana hedefimiz buradaki başarılı olmuş markaların hem cesaretlenmesini sağlamak, bir sonraki seviyeye geçmek için aslında bir ön ayak olmasını sağlamak bu video serisinin. Aynı zamanda da markanızı globale taşımanın ilk adımını attırmak. Başlayamama sebeplerindeki en büyük neden korkuları. Nasıl yapacaklarını, nasıl adım atacaklarını bilmiyorlar. Artık dünya küçüldü. Artık lojistik eskisi kadar zor değil. Reklamlar zaten dünyanın her yerinden verilebiliyor. Web sitenizi doğru ödeme altyapısı ve doğru stratejiyle kurduğunuzda, Instagram hesabınızı doğru yönettiğinizde dünyanın her yerine artık satış yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla da bu avantajları göz ardı etmek, sadece korktuğumuz için veya adımları bilmediğimiz için adım atmamak bana göre artık bu çağda çok ama çok potansiyelini açığa çıkaramamak olarak kalıyor. Ben de sizlere nacizane bu alanda edindiğim, direkt para harcayarak, para yöneterek, markaları yöneterek edindiğim tecrübeleri aktarmaya çalışacağım. Ve tabii ki yine ücretsiz şekilde bu bilgileri sunacağız. 15 milyon dolardan fazla yönettiğimiz reklam bütçesiyle edindiğimiz tüm tecrübeler, web sitesi tarafındaki tecrübeler, reklamlar tarafındaki, pazarlama tarafındaki hikayeler hepsini sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Neden yurt dışına yatırım yapalım? Sadece Türkiye'de satış yapsak para kazanamıyor muyuz? Tabii ki kazanabiliyorsunuz. Zaten söylediğim gibi bu video serisi tümüyle markasını Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına açmak isteyenler için uygun. Yoksa sadece işe ben bu kadar reklam veriyorum, bu kadar ciro yapıyorum, bu kadar da karlılığım var, iyi bir noktaya geldim olarak bakıyorsanız veya yurt dışından daha büyük karlılıklar, hemen çok iyi paralar kazanabilirim gibi bakıyorsanız yine sizin için uygun olmayacak. İster ürünlerinizi satış yaptığınız ülkeye yollayın, oradan yapın. Bu ihracat tarafındaki devletin verdiği teşvikler, destekler, insanların global marka hayali. Globale adım atabilmek için bana kalırsa önce Türkiye'nin dışında bir ülkeye de olsa satış yapmaya başlamak ve oradaki elde ettiğiniz tecrübeleri diğer ülkelere adım adım ölçeklemek olmalı. Ve uzun vadede yurt dışında yaptığınız satışlarda Türkiye'ye göre çok daha yüksek karlılıklar sağlayabilirsiniz. Çünkü yurt dışında elde ettiğiniz bir müşterinin LTV dediğimiz ömür boyu değeri Türkiye'ye göre çok daha yüksek olacaktır. Yani sizin orada bir müşteri edinme başına maliyetiniz daha yüksek olsa dahi uzun vadede yaptığınız yatırımda biriktirdiğiniz mutlu müşteriler size çok daha yüksek karlılıklar sağlayabiliyor olacak.
Ve dediğim gibi ihracat tarafında devletin ciddi teşvikleri var. Hem reklam tarafında yaptığınız depolama maliyetleri, katıldığınız fuarlar, yaptığınız iş gezileri, bunların birçoğunda ciddi teşvikler alabiliyorsunuz. Tabii ki bu konunun uzmanı değilim ama bu konuda da bu seriye destek olabilecek markalarla görüşme halinde olacağım ve sizlere şirket açma süreçlerinde, depolama süreçlerinde yardımcı olabilecek, bu alanda işinde iyi partnerler bulmaya çalışacağım ve bunlar da size bu alanda yol gösteriyor olacak. Bir diğer konuda Türkiye'de zaten başarılı olmuşsunuz. Zaten süreci iyi yönetebiliyorsunuz. Deponuz var, kargo süreçlerine hakimsiniz, web sitesi konularına hakimsiniz, pazarlamaya, Instagram yönetimine, reklamlara hakimsiniz. Dolayısıyla bunu yurt dışına ölçeklemek, neden yurt dışına yatırım yapalımla alakalı önümüzdeki en büyük engellerden birçoğunu kaldırmış oluyor. O yüzden zaten diyorum, bu videoda anlatacaklarımız zaten tecrübesi olan ve e-ticaret sistemine hakim kişiler için çok daha uygun diye. Dolayısıyla sizin zaten burada elde ettiğiniz tüm dijital varlıklarınız yurt dışına da ölçeklenebilir. Burada ürettiğiniz reklamlarınız yurt dışına da ölçeklenebilir. Tabii ki ayrı çekimler, ayrı operasyonlar yürütmek gerekecek çoğu zaman ama halihazırdaki sürecinizi bile hemen aynı anda yurt dışına ölçeklemeye başlayabilirsiniz. Yani Instagram'a çektiğiniz bir Reels videosunun İngilizce versiyonu Amerika veya Avrupa'daki Instagram hesabınızda da paylaşılır hale gelebilir. Çünkü dediğim gibi zaten ekstra çabaya gerek duymadan Türkiye'de ürettiğiniz için bunu Türkiye sitenize çektiğiniz fotoğraflar aynı şekilde yurt dışı için de uygun olacaktır. Tabii ki dediğim gibi o noktada farklı içerikler elbet üretilir ama bir emek vererek çarpı 2 sonuç alma şansına sahip olacaksınız. Bu noktadaki en güzel konu, eğer depolamayı ve kargolamayı Türkiye'den yaparsanız ki başlangıçta böyle yapmanız gerekecek. Ekstra çabaya ihtiyaç duymadan, ekstra bir depo açmadan, ekstra çalışan almadan yurt dışında satışa başlayabiliyor olmanız olacak. Bu çok büyük avantaj. Neden yatırım yapalımın altında konuştuğumuz maddelerden hepsi olumlulardı. Bir tane olumsuz bir şey söyleyecek olursak neden yatırım yapalım da reklamlar her geçen yıl, her geçen ay daha da pahalanmaya devam ediyor ve dolayısıyla artık bu köprüden sonraki son çıkış olabilir. O yüzden biraz hızlı hareket etmeniz ve bu alanda eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız hızlı bir şekilde şirketinizi açmanız ve satışa başlamanız bana kalırsa 2024 ve 2025 yılı için en önemli konularınızdan biri olmalı. En azından bir 3 yıl sonra ki şu anda bile rekabet çok fazla yurt dışında ki Türkiye'deki reklamlarınızla kıyaslayabilirsiniz. Türkiye'ye göre nasıl 3 yıl önce 4 yıl önceye göre reklamlar ve rekabet çok daha arttıysa yurt dışında da durum böyle ve bir noktadan sonra daha önce çektiğim bir videoda anlatmıştım. 5 yıl sonra e-ticarete başlamak biraz mümkün olmayacak diye. E-ticaret zaten pahalı bir iş oldu ve artık karlılık beklemeden reklam vermek zorunda kalacağımız günler gelmeye başlıyor. Çok değil, birkaç yıl içerisinde bu dediğimiz konuya gelmiş olacağız. Dolayısıyla ne kadar erken başlarsanız köprüden önce son çıkışı kaçırmadan bu noktaya yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Bu seriyi başlatmak istedim çünkü özellikle Türkiye'de bazı sektörler var ki gerçekten üretim kalitemiz, ürün kalitemiz, operasyon kalitemiz, çekimlerimiz, ürettiğimiz şeyler dünyaya göre gerçekten kaliteli. Her zaman kendimizi high brand markalarla kıyaslamamıza gerek de yok. Burada da gerçekten çok iyi markalarımız var. Üretim kalitemiz üst seviyede. Bunu aynı operasyon, aynı tecrübeyi diğer tarafa aktarmaya başlamak ve bunu adım adım yapmak, sonuç aldıkça operasyonu büyütmek, sonuç aldıkça daha da ölçeklemek bana kalırsa yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ve yapabileceğimizi de biliyorum. Ve bunun için hala milyon dolarlar ayırmamıza gerek yok. Düşünün, Amerika'da satış yapacaksınız. Cebinizde 50.000 birim, 100.000 birim para var. Bununla markanızı yurt dışına, Amerika'ya, Avrupa'ya açabiliyorsunuz. Yani bugün 100.000 dolara ancak fiziksel bir mağaza işi kurmak isteseniz, iyi bir mağaza kurmak isteseniz ancak kurabilirsiniz. Ya da 100.000 dolara ortalama bir ev ancak alabiliyorsunuz. Bu 100.000 dolar örnek veriyorum bir sene içerisinde harcayacağınız ve çöpe atacağınız para değil. Bu zaten yatırım getirisi olarak size zaten dönecek. Ya zaten yaptığınız cirolar, sattığınız ürünler size bir müşteri kazandırarak sizin markanıza yatırım olarak dönecek. Dolayısıyla çöpe atılan bir para da değil. Dolayısıyla başarabiliriz. Korkmadan hareket edersek, hep birlikte bilgilerimizi paylaşarak, edindiğimiz tecrübeleri paylaşarak hep birlikte hareket edebilirsek başarabiliriz arkadaşlar. İlk videonun konusunda neden markamızı yurt dışına açalım, neden yatırım yapalımın cevabını vermeye çalıştım. Bu videoda konuştuklarımız sizin için uygunsa hemen aksiyona başlamak adına kafanızı hazırlayın. Araştırmalara başlayın. Web sitelerini inceleyin. Neler yapabilirim? Nasıl fotoğraflar çekebilirim? Sosyal medyada neler yapabilirim? Bunları araştırmaya başlayın. Video serisinin kalan videolarını takipte kalın. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.